1 milyar dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı dizisi unvanına sahip olan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi bugün itibariyle ilk sezonunu bitirdi. 8 bölüm olan bu ilk sezonda dizi beklentilerimizin oldukça gerisinde kaldı. Peter Jackson'ın yaptığı o kaliteli filmi izledikten sonra ister istemez zihinlerimizde bir kaliteli yapım kalıbı oluşmuştu ve çoğu kişi diziyi ona göre kıyaslamıştı. Ama gene de bu efsane üçlemeden sonra bu dizi için beklentilerimiz çok yüksek değildi. Buna rağmen herhangi bir dizi olarak değerlendirdiğimizde bile bu dizi berbat bir yapım olarak karşımıza çıktı. Bu 1 milyar dolar nereye gitti gerçekten merak konusu. HBO'nun şahane House of the Dragon'unu izledikten hemen sonra bunu izleyince Yüzüklerin Efendisi dizisi çocuklar için yazılmış pahalı bir piyesmiş gibi geliyor. Yapımcılar da bunun farkında olmalılar ki geçtiğimiz günlerde bunu doğrular nitelikte açıklamalar yaptılar. Yapılan açıklamaya göre ilk sezon onlara tecrübe olmuş. Yeni sezon için de tarih uzatılarak 2024'de bırakılmış. Bu ifadeler kısaca biz beceremedik, bu iş bizim götümüzde patladı demenin Amazoncasıdır. Gerçekten bu kadar paraya ve daha evvelki Yüzüklerin Efendisi birikimlerine rağmen böyle bir dizinin ortaya çıkması şaşırtıcı. Böylesine mükemmel bir yazınsal kaynağı o kadar parayla gidip Ankara'da mobilyacılar sitesine verseler bunun gibi 8 tane yapım daha çıkarırlardı o bütçeyle söyleyeyim. Hem de CGI kullanmadan ziyaret yeri gibi plato kurarlardı Ankara'nın tam göbeğine. Ankaralılar da Numenor Merkez Camii'ne Cuma'ya giderdi belki de. Tekrar diziye dönelim. Dizinin renk skalası Disney'in çocuk animasyonları gibi patlak bir renklikte. Müzikler olağanüstü sıradan, senaryo, oyuncu seçimi ve oyunculuk kötü. Görseller için güzel diyenler var. Bence görselleri de dizinin tümü için söylüyorum bu teknoloji çağında ve bunca harcanan paraya göre vasat. Bizde millet fakirlikten paranın değerini o kadar karıştırdı ki 1 milyar dolar nedir algılayamıyor. CGI denilen şeyin bu kadar para tutacağını sanıyor. Tekrar vurgulayayım, bu para birçok devletin yıllık askeri harcamalarına eşittir. Buna rağmen bu milyar dolarlık dizinin yarısından fazlasını Elrond ve Durin aşkı, Hobbitlerin gezmeleri ve de ne olduğu belli olmayan Meteor Man'in dil öğrenmesi oluşturuyor. Amazon acaba dizi üzerinden para mı aklıyor, insan düşünmüyor değil. Dizinin ayrıntılarına gelirsek eğer sabah kadar burası böyle değil ki kitapta saçmalamışlar ya da kitapta böyle bir şey yok ya diye atıp tutabilirim. Ama benim beklentilerim o kadar düşüktü ki bunların peşinde bile olmadım. Hikayenin ana hattını bozmadan bunların da yapılabileceğine bir nebze olsa da inanıyordum. Ancak baya öne çıkardıkları karakterlere, işin mitolojisinde defalarca vurgusu yapılmış hususlara, bununla yetinilmeyip kanun hükmündeki olgular koyulan noktalara müdahale edilmesi her şeyden önce diziyi Yüzüklerin Efendisi dışında bir şey yapmıştır. Bu sebeple diziyi izlerken kitabını okuyanlar sıklıkla ben karakterlerimi unuttum deyip isimleri Google'da aratıyor. Çünkü bu Yüzüklerin Efendisi sandığımız dizi aslında sandığımız dizi değil. Yeniden hikayesi kurgulanmış, aynı evrende olan yeni karakterlerin dizisi. Burada insan düşünüyor, neden bu kadar zorladınız? Ne vardı Tolkien'in kitabına bağlı kalsaydınız? Orada ne eksikti ki? Ne kötüydü ki kitapta? Sonra, evet tamam, belli bir aşamadan sonra buna da katlanıyorsunuz. Ama dizi sadece kişileri değiştirip yeni kişiler eklememiş, ana hikayeyi de değiştirmiş olduğunu görüyorsunuz. Böylece senaryo yazdım oldu mantığı ile koca sezonu devam ettiriyor. Tamam, kitaptaki bazı meseleleri hikayeye bir renk katmak için değiştirdiğinizde bazen başarıya ulaşırsınız. Bunu Peter Jackson'da gördük. Ama kural kitapçığı kadar net açıklanmış bir şeyleri eğip bükmeye başladığınızda anlatmaya çalıştığınız hikayenin özünü görüldüğü gibi sakat bırakabiliyorsunuz. Evet, Orta Dünya hayranları o dünyaya bağlı kalınmaması adına her ırktan bir kişiyi Orta Dünya halklarına serpiştirmelerinizden rahatsız olmuştur. Ama bu dizide olmamış olan mesele ne zenci elf ne de sakalsız kadın. Bunlardan ziyade kötü yazarlık, kötü işçilik, kötü prodüksiyon olmuştur. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bu zamana kadar çıkmış kitap, film, oyun hangisi olursa olsun kıyasa gidersek eğer bu kadar mı kalite farkı olur insan şaşırıyor. Diyaloglarda, hikaye anlatımında, rollerde kalite bu isim altında çıkan hiçbir üründe görmediğimiz kadar vasat. Sadece filmi ile kıyaslarsak biri Broadway tiyatrosu, diğeri lise oyunu. Yani arada ışık yılları var.
Biraz daha ayrıntı verelim isterseniz. Mesela dizideki ve birinci filmdeki troll sahnelerini ele alalım. Filmde bize oldukça heyecan yaşatan troll sahnesi dizide Galadriel tarafından saniyeler içinde hart diye doğranıp geçiliyor. Ne aksiyon var ne de heyecan. Galadriel çok güçlü demeyin. Mesele o değil. Mesele dizinin bizde sarsıcı bir an, bir etki bırakması, heyecanlandırması. Yoksa herhangi bir PC oyununda da göreceğimiz sahnenin ötesinde bir şey değil. Asıl mesele burada yazarın işçiliği, duygusal iniş çıkışları yaşatmasıdır. Diğer taraftan karakterlerin anlatım tarzları da oldukça başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Dizide hiçbir karakterin derinliği, gerçekçiliği ve bağ kurabileceğimiz bir öyküsü yok. Senaristler bu gelişigüzel tavırlarıyla, popüler kültüre dair yorumlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan Elon Musk'ın dediği gibi Tolkien'i mezarında ters döndürdüler. Zenci Elf dışında şimdiye kadar dizide yer alan her erkek karakter ya korkak ya bir pislik ya da her ikisinden biri. Elf'in de iyiliği salt iyilik temelinde mi ortaya çıkıyor yoksa aşık olduğu kadına yanlama niyetiyle mi gerçekleşiyor belirsiz. Yalnızca hikayenin üstüne oturduğu Galadriel cesur ve iyi biri. Ancak anlatılan Galadriel'de bu tırnak içindeki iyinin dışında baştan sona hem zayıf bir karakter hem de gerçek dışı bir öykü. Öyle ki bu yeni nesil Galadriel sezonun ilk bölümünden son bölümüne kadar abimin öcünü alacağım ey diye etrafta dolaşıyor. Kötülere ise hiç girmeyelim. Çünkü bu fantastik dizide henüz kötü yok. Hepsinin anlamamız gereken sebepleri var. Hatta orkların bile. Gerçekte orkları temel alan zihniyette söz yoktur, emir ve itaat vardır. Onlar yaratıcıya isyanın sembolü olarak dönüştürülmüş saf kötü varlıklardır. Ancak dizideki orklar iradeleri olan doğruyu yanlışı seçebilecek bir tür gibi resmedilmişlerdir. Orkları savaşa ikna etmek, gaza getirmek için konuşmalar yapılıyor, orklar ölen, tırnak içinde şehitleri için yas tutuyor vesaire. Gerçekten gülünç şeyler. Dizide hangi ırk olursa olsun bu tür yüzeysel sahneleri ezbere bir anlayışla yaptı mı oldu şeklinde defalarca görüyorsunuz. Hülasa her bölümde Tolkien'in mirası böyle cacık ediliyor. Bununla beraber dizinin senaryosunda baştan sona zamanlama hataları var ve seyirciye anlatılmayan tonla olay bununla birleşince ortada sürükleyici bir hikaye kalmıyor. Bir karakterin hikayesinde bir gün geçerken başka bir karakterin hikayesinde aylar geçiyor. Ama her karakter kendi zaman dilimi içinde ilerliyor, sonra diğeriyle nasıl oluyorsa aynı zaman diliminde buluşuyorlar. Her seferinde dizi izleyiciden bu boşlukları kafasında gidermesini istiyor. Bu da izleyiciyi zamanla diziden oldukça soğutuyor. Hiçbir şeyin hiçbir şeyle tutar yanının olmadığı bu dizide mantık hatalarına falan değinirsem buradan köye yol olacağından sıkmamak için burada bırakıyorum. Mantık hataları dediysem de öyle çok dikkat gerektiren abartılacak şeyler de değil. Bunun ötesinde izleyiciyi aptal yerine koyan sekanslar da yığınla. Mesela kraliçenin gözü 7. bölümde göremez duruma geliyor ama asker etkilenmesin diye bunu kimseye söylemeyin deniyor. Fakat 5 dakika geçmeden biz salak ve unutkanız ya, bu kraliçenin gözünün görmediğini anlamamız için gözü bir bezle bağlanıyor. O sıra askerin etkilenme olayı izleyici tarafından unutulması isteniyor. İzleyiciyi o kadar aptal sanıyorlar ki bahsettiğimiz kör karakterin eline bir beyaz baston vermedikleri kalıyor. Genel olarak hikaye vasatın altında böyle ilerliyor. 8 bölüm aynı konular sündürülüyor. Hikayeyi bağlamak için son bölüme kadar hiçbir şey açıklanmıyor. Her kişide bir belirsizlik bırakılıyor. Öyle ki Meteor Adam sezon boyunca aynı yerde duruyor, Sauron konusuna hiç girmiyorum bile. Sauron o kadar belirsiz ki ben bile çıkabilirim, şaşırmayın. Özetle bu inanılmaz durağan dizi oyunculuklar bakımından vasat, hatta vasatın altında. O kadar ki dizideki atlar bile rolünü oynamıyor. Dizi senaryosu bölük pörçük, hikaye anlatımı dağınık ve mantıktan uzak, prodüksiyonu çete savaşlarını aşamayan bir dizi olarak karşımıza çıkmıştır. Beğenenlerin dahi dizinin artıları kısmında anlattığı müzikler ve dekorlar geyiği düşünülünce dizinin nasıl bir dizi olduğuna siz karar verin derim. Yüzüklerin Efendisi ile tek ilgisi ise karakter isimleri, mekan isimleri ve yüzükler olmuştur diyebilirim. Sonuç olarak yapımcıların itirafıyla deneme yanılma metoduyla çekilen bu dizide işler iyi gitmemiştir, bu açık. Bunu fark etmişler ki yeni sezonu 2 yıl sonraya bırakmışlar. Bence bu yeni sezona hiç girişmeyin ve paranıza yazık etmeyin. En iyisi bu sezonu hiç yaşanmamış varsayarak bu dizinin tüm haklarını HBO'ya satın.
Böylece siz de rahatlayın, biz de. Ama gene de ısrarla çekecekseniz köklü değişikliklere gidin. Bu doğrultuda ikinci sezonda oyuncuları mı değiştireceksiniz, senaryoyu baştan mı yazacaksınız, showrunner denilen gerizekalıları mı işten atacaksınız bilemiyorum. Ha, ısrarla bu seviyede bir dizi devam ettirecekseniz de o kadar paraya gerek yok, emin olun. O ekibi gene kovun, Türkiye'den Ejderha Murat'ı alıp dizinin başına koyun, bu Sihirli Annem'e benzeyen diziden daha iyi bir iş çıkarır, emin olun. Belki diziyi eleştirirken biraz fazla yerden yere vurduk diye düşünebilirsiniz. Bana katılmadığınız noktalar var ise yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama inanın ki tüm tepkimiz çok beklediğimiz bu dizide uğradığımız hayal kırıklığı sebebiyledir. Belki diğer sezonlarda fikrimizi değiştirebilirler. Devam edecek videolardan haberdar olmak isteyenler şimdiden kanala abone olup bildirimleri açabilirler. Daha iyi dizilerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.